Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Yüzlerce diyet ve sağlıklı tariflerimden biriyle yine karşınızdayım. Bu nefis ıslak kekte süt ya da yoğurt kullanmadım. Suyla yapabileceğiniz bu güzel tarifi hadi isterseniz izlemeye başlayın. Kalıbım benim 27 santime 11 santim. Bu ebatlardaki bir baton kek kalıbı ya da yuvarlak bir kek kalıbında bunu yapabilirsiniz. 2 yumurtamız var. 2 yumurtaya şöyle bir fiske tuz atarak yumurtaları güzelce kabartacağım. Tuz atmamın sebebi şeker kullanmayacağız ya, yumurtanın önden biraz köpürmesi, kabarması. Şimdi yarım çay bardağı pekmez, dut pekmezi kullanıyorum. İsterseniz hurma özü, dut özü, bal ya da herhangi bir doğal tatlandırıcı kullanabilirsiniz. İsterseniz de bildiğimiz toz şekerle de bu güzel keki hazırlayabilirsiniz. Yumurta ve pekmezi de şöyle köpük köpük olana kadar çırptıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve bir çay bardağı da su koyuyorum. Süt ya da yoğurt kullanmama hiç gerek olmadı. Suyla da şahane kıvamda puf puf bir kek elde ettim. Tabii daha sonra onu soslayarak ıslak kek haline getirdim. Hafifçe çırptım. Yumurtanın köpüklerini çok söndürmeden. Ve şimdi de 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Onu da hafifçe çırparak yedireceğim. Yumurtaların köpükleri sönmesin diye keklerde sıvı malzemeleri çok fazla çırpmıyoruz. Hatta bazılarında direkt spatula ile karıştırmamız gerekiyor. Şimdi un ilavesi yapacağız. Ben bu kekte glutensiz un kullandım. Sizler arzu ederseniz normal bildiğimiz buğday unu, yulaf unu, herhangi bir nohut, mercimek unu gibi unlarla da bu ıslak keki hazırlayabilirsiniz. Bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. 1 su bardağı un ilavesinden sonra bir paket de vanilya koydum. Vanilyada da hafif şeker var ama benim için bir mahsuru yok. Siz isterseniz koymayın ya da vanilya özütü aroması ekleyebilirsiniz. Şimdi ben dışarıda çekim yapıyorum. Un çok fazla savruldu. Gün ışığı hoşuma gittiği için orada çekim yapmak istedim. 2. su bardağını ondan dolayı elemeden koyacağım. Hafifçe karıştırdım. Çok fazla yine uzun süreli mikserlemiyoruz. Yarım su bardağı daha un koydum. Ve mikserim düşük devirde, çok hızlı değil. Unu yedirene kadar karıştırıyorum. Bunlar aynı zamanda bütün keklerin ortak püf noktası. Gördüğünüz kıvam yeterlidir. Bakın şimdi gayet pürüzsüz, şahane bir kek hamuru. Glutensiz unlarla her şey yapabilirsiniz. Diğer undan hiçbir farkı yok. Çok sık kullanıyorum ben de. Şimdi kalıbı, demin yağ koydum, bardağın dibinde kalmıştı. O yağı dökerek güzelce yağlıyorum. Hafif kakao serpmek istedim. Böyle lezzetine lezzet katayım ıslak kekin diye. Hem de yapışmasın. Tabii ki un serpebilirsiniz dibine ya da yağlı kağıtta, kalıbınıza göre yağlı kağıtta koyabilirsiniz. Kek harcını boşaltıyorum. Diğer çeşit unlarla da aynı ölçüyü kullanın, 1,5 su bardağı ve bu kıvamı yakalayın. Hepsiyle de çok güzel olur bu kek. Bu sırada ben fırını yaktım. 170-175 derecede pişirebilirsiniz. Alt üst fanlı ayarda pişireceğim ben. Fırının kapağını 20 dakika açmıyoruz kek pişirirken ve böyle derin bir kapta pişirecekseniz eğer kabardığını, kuruduğunu görünce içine bir çöp şiş ya da kürdan sokun ve piştiğinden emin olun. Fırından aldıktan 10 dakika sonra kolaylıkla ters çevirdim keki. Şimdi sosunu hazırlayalım. Suyla yaptığım için pişireceğim. Eğer sütle yaparsanız direkt karıştırın, iyice öyle kullanın. 1 çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağına yakın dut pekmezi koydum. Ve şimdi de 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum.
Şöyle güzelce karıştırıp altını yakacağım. Karıştırarak hafifçe kaynayana kadar pişireceğim. Çok fazla kaynatmaya gerek yok. Dediğim gibi süt kullanırsanız hiç pişirmeyin. Hemencecik iyice karıştırıp üzerine dökebilirsiniz. Artık kaynamaya başladı. Ocaktan alacağım. Ben keki demin sizlere göstermek için ters çevirdim. Fakat içinde ıslatacağım ben. Çünkü sıvı bir sos yaptık. Islak kek ya iyice çeksin diye. Kekin her yerini kürdanla deldim. Çöp şiş ya da çatalla da delebilirsiniz. Ama delin, daha çabuk çekecektir. Unutursanız da üzülmeyin. Durdukça zaten bu sosu çekecek. Ve hafif yedirdikçe lütfen ekleyin. Çok aşırı sosa bulanmasın. Belki daha az kabarmıştır sizin kekiniz. Bu sefer çok fazla sos olursa da dağılır, tadı kaçar. Bakın hemen 2 dakika içerisinde sosu çekti. Üzerine bolca Hindistan cevizi serptim ve şimdi soğuması için bekleyeceğim. Bakın artık kenarlarda sıvı hemen hemen hiç kalmadı. Birkaç saat geçti, hatta akşamüstü oldu. Şimdi kekimi dilimliyorum. Kekinizi iyice soğuttuktan sonra üzerini streç filmle kapatın ya da bir kapla. Buzdolabında günlerce saklayabilirsiniz. Yeter ki hava almasın. Eğer hava alırsa kurur çünkü. Bütün malzemeler, bütün hamur işleri öyle biliyorsunuz. 5 gün, 6 gün dilim dilim kekinizi yiyebilirsiniz. Eğer tabii o kadar kalırsa. Şimdi çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi sosu gayet ölçülü geldi ve dilimleri dağılmadan kolayca çıktı. Ertesi gün bu kek çok daha da güzel oldu. Onu da söyleyeyim. Misafirlerinize yapacaksanız özellikle bir gün önceden yapabilirsiniz. Orta kısmı biraz daha sıvıydı. Onu da çekti güzelce. Lokum gibi bir kek oldu. Bunu da misafirlerime ikram ettim. Yine tarifini istediler, onlara yazdım. Eğer tarifi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve bir yorum yazmayı unutmayın. Yorumlar benim için çok önemli. Daha çok kişiye ulaşıyorum. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Ama yanındaki bildirim zilini de tümü diye işaretlemeyi unutmayın. O zaman tarifi paylaştığım an tarifi ilk görenlerden biri olursunuz. Bu güzel tarifi inşallah denersiniz. Instagram'da da huzurlu_mutfak olarak varım. Tarifin resmini çekin, oradan bana yollayın. Ben de story'de paylaşayım. Kanalımda normal kek, börek, çörek gibi tarifler de var. Ayrıca kefir, yoğurt, ekşi maya gibi tarifler de var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.